Merhabalar, Örgü Vagonu kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da sizlere bebe yaka çalışmasını anlatmak istiyorum. Sadece bu yaka çalışmasını ayrı bir videoda çalışıp anlatmak istedim. Çünkü bebek örgülerinde kullandığımız bir detay. Bu yaka çalışmasıyla beraber çok şık duruyor örgülerimiz. Yeleklerde, hırkalarda bu çalışmayı yapıp örebilirsiniz. Roba ayrımına kadar tüm detaylarıyla yaka çalışmamızı anlattım. Umarım faydalı bir video olur sizler için. Bu yaka çalışmamız İstediğiniz ebatlara uygulanabilir. Çünkü yakayı tamamladıktan sonra artırmalar yapıp istediğiniz yeleği veya hırkanın modelini kurup örgünüze devam edebilirsiniz. Tabii ki 1 yaş 3 yaş arası olur diye düşünüyorum. Tabii ki daha küçük çalışmak isteyen arkadaşlar 100 değil de 90 ilmek başlayabilirler. Daha büyük 5-6 yaş çalışmak isteyen arkadaşlar da ilmek sayısını fazlalaştırarak bu mantıkla örüp ilerleyebilirler yaka çalışmamızı. Hemen örgümüzü anlatmaya başlayalım o halde. Örgümde kullanacağım ipin markası Alize Baby Best. Renk numarası ise 382. 240 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bebek iplerinden. Örgümüzü 3,5 numaralı şişle örüp ilerleyeceğiz. Şiş numaramız 3,5 numara olacak. Ancak püf noktası söylemek istiyorum. İlk ilmeklerimi ben 4 numaralı şişe attım. Sizler 4 numaralı şişiniz yoksa da 3,5 numaralı şişe gevşek gevşek de ilmeklerinizi atıp başlayabilirsiniz. Çünkü sonrasında kıvırıp beraber öreceğimiz için bu detay örerken daha rahat çalışmamız için bu ayrıntıyı yaptım. Şimdi ilk ilmeklerimi attım dediğim gibi 4 numaralı şişe, hemen burada 3,5 numaralı şişimi aktarıyorum ve örgüme başlıyorum. Burada ilmeklerimi ters örgüyle örüyorum. Şişimde bu arada tam 100 tane ilmeğim var. 100 tane ilmeğimi attım, ipimi bağladım, sabitledim. Şimdi ters örgüyle bu sırayı tamamen ters örgülerle örüp ilerliyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters örgülerle öreceğiz. Bunu tam 4 sıra yapacağız. Sonrasında ajur çalışmamız olacak. Sıralarımı tamamladım. Şöyle arkadan baktığımda en dipteki tersinden itibaren saydığımda 1, 2, 3, 4 sıra örmüş oldum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Şişimi bir doladım. Sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir kes. Bu sıramızı böyle örüp ilerleyeceğiz. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir kes. Bir dola, bir kes. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Sıramızı ilerleyelim. Bir dola, bir kes olarak. 2 ilmeği bir alıp kestim. Şişimde kalan son ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine bu yüzde bütün ilmeklerimi, kestiğim, doladığım bütün ilmeklerimi ters örgülerle örüyorum. Ön yüzden de düz olarak yine öreceğiz. Sonra şu detayı kıvırıp beraber öreceğiz. Kestiğim, doladığım ilmekleri ters olarak arka yüzde bütün ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzden de düz olarak örüyorum. Görüntümüz de böyle oluyor. Kesme dolama yaptığım sıradan sonra, yani ajur çalışmamdan sonra şöyle terslerimi saydığımda 1, 2, 3, 4 ters sıralarımı saydığımda 4 sıra yine çalışmış olduk. Bu aşamada örgümüzü ikiye katlayıp şu ilk ilmek attığım noktadan her sırasından bir ilmek alacağım. İlmeğimi yanına takıp beraber öreceğim. Bunu nasıl yapacağız? Göstererek anlatayım. Bu ilk sıramdaki ipimi, şu ipimin telini aldım. İlmeğimin yanına taktım. İkisini beraber örüyorum. Bu sırada haroşa örgülerimize başlıyoruz. Ben haroşa örgülerimi önden ters örgü tekniğiyle yapıyorum. Sizler bildiğiniz yöntemle haroşa örgülerinize başlayabilirsiniz. Yine hemen yanında hiç sıra atlamadan şu telini ilmeğimin yanına taktım. İkisini beraber haroşa olarak örüyorum. Sıramı takip ediyorum. Burasının gevşek olmasını şimdi ben faydasını görüyorum. Çünkü ilk başta 4 numara şişe bu yüzden atmıştık. Daha rahat örelim diye. Hiç sıra atlamadan devam ediyorum. Telini aldım. İlmeğimi yanına taktım. Beraber ördüm. Sıramı takip ediyorum.
Dediğim gibi bu sırada haroşa örgülere başlamış oluyoruz. Sizler bildiğiniz teknikle haroşalarınızı çalışabilirsiniz. Sonuç fark etmez. Bu sırayı haroşa örgülerle örüp ilerleyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi örgümüzün birleşmesini yapmış oluyoruz. Devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Birleştirme sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi şöyle gördüğünüz gibi birleştirmiş oldum. Şişimde 100 tane ilmeğim kalmasına dikkat edelim. Şuradaki ajur çalışmamızda kesmelerde, dolamalarda eksik veya fazla olmamasına dikkat edelim. Şişimde yine 100 tane ilmeğim var biliyorsunuz. Bu birleştirdiğim nokta örgümün arka yüzü. Şu taraf örgümün ön yüzü olarak kabul ediyorum. Örgümün ön yüzünde bir diş haroşa sırası olacak şekilde çalışıyoruz. Sonrasında bebe yakamız için yuvarlak oluşturma adına çalışmalarımız olacak. Şişimizdeki var olan 100 ilmeğimizi bir diş haroşa sırası olacak şekilde örgümüzün ön yüzünde sıramızı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde bir diş haroşa sıramı oluşturdum. Şimdi tekrar yine örgümün ön yüzündeyim. Şişimde 17 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. İlerledim. Dediğim gibi şişimde 17 ilmeğim kalana kadar ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane ilmeğim var şişimde. Bu aşamada bu kalan ilmekleri örmeyeceğim. Örmeden çeviriyorum örgümü. Çünkü bebe yakam için yuvarlak hat oluşturmam gerekiyor. Burada da 17 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi şişimde 17 ilmeğim var. Bu ortadaki ilmeğimden ilk ilmeği örmeden şişime geçiriyorum ki delik oluşmasın. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki ilmekleri örüyorum ta ki yine şişimde 17 ilmeğim kalana kadar. Haroşa örgülerle devam ediyoruz. İlerledim. Burada da 17 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Yine burada da örgümü çeviriyorum ilerlemeden. Çevirdim örgümü ilk buradaki ortadaki ilmeğimdeki ilkini örmeden şişime geçiriyorum boş olarak. Yine haroşa örgüyle örüp ilerliyorum. İlerliyorum. Ortadaki ilmeklerimi örmüş oldum. 17 örgümün başında 17 örgümün sonunda ayırdığım için ortada 66 tane ilmeğim vardı. Bu 66 ilmeği ördüm. Şimdi zaten 17 ilmeğime geldim. Şöyle bir ayrıklık oluyor. Kendini belli ediyor ortadaki ilmeklerimi ördüm. Bu 17 ilmeğimden şu baştaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kenarda 15 tane ilmeğim kalmış oluyor. Bu kestiğim ilmeği dahil etmiş oldum ortadaki ilmeklerime. 67 ilmeğim oldu. Örgümü çeviriyorum. Bu ilmeği örmeden şişime geçiriyorum ve ortadaki ilmeklerimi yine örmeye devam ediyorum. Kenardaki 17 ilmeğime gelene kadar ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Yine orada da bir kesme yapacağız. Sonra örgümüzü tekrar çevireceğiz. Devam ediyorum. Ortadaki ilmeklerimi ördüm. Gördüğünüz gibi şöyle bir ayrıklık oluyor. Buraya kadar ördüğümde ortadaki ilmeklerimi tamamladığımı anlıyorum. Şimdi yine kenardaki ilmeklerimden 2 tanesini bir alıp kesiyorum. Ve 15 tane ilmeğim kalmış oluyor. Örgümü çeviriyorum. Kestiğim ilmeğim de ortadaki ilmeklerime dahil olmuş oldu. Buradaki ilk ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Ortadaki ilmeklerimi yine örüyorum. Şu kenardaki kalan 15 ilmeğime kadar ortadaki ilmeklerimi örüyorum. İlerliyorum. Şu ayrıklık olduğum yere kadar geldim. Zaten şişteki ilmekleri de sayarak ortadaki ilmekleri tamamladığınızı anlayabilirsiniz. Kenarda 15 tane ilmeğim var biliyorsunuz. Yine buradan 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kenardaki ilmeklerden. Ve ortadaki ilmekleri dahil etmiş oluyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenarda 13 ilmeğim kalıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim kaldı. Çevirdikten sonra bu ilk ilmeği örmeden şişime geçiriyorum yine. Ve ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Yuvarlak hattımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şu ayrıklık olduğum noktaya geldim yine. Ortadaki ilmeklerimi örmüş oldum.
Kenardaki ilmeklerimden ilk ikisini yine bir alıp kesiyorum. Ortadaki ilmeklerimi dahil etmiş oluyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu ilk ilmeği örmeden boş olarak şişime geçiriyorum ve ortadaki ilmekleri örmeye devam ediyorum. İlerliyorum. Şu ayrıklık olduğum noktaya geldim. Yine kenardan ilk iki ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Ortadaki ilmekleri dahil etmiş oluyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum dediğim. Şu an kenarlarda 11 tane ilmeğim kaldı. 11 ilmeğim bu tarafta. 11 tane ilmeğim de diğer tarafta kaldı. Ortadaki ilmeklerim de tam 72 tane. Şu ayrık olan yere kadar saydığımda tabii. Şimdi burada artık minik bir değişiklik yapacağız kesmelerimizde. Ne yapıyorduk? Bu ayrık olan yere kadar ortadaki bütün ilmeklerimi örüyordum. Ve kenardaki baştaki iki ilmeğimi kesiyordum. Şimdi bu aşamadan sonra ortadan bir tane ilmeğimi bırakıyorum ve yandan bir tane ilmek alıp kesiyorum. Şu ayrıklık olan nokta iki ilmeğimin ortasında kalıyor. Dolayısıyla ortadaki ilmeklerimden ve kenardan bir ilmek almış oluyorum. Kesmemi yapmış oldum. Şimdi kenarda 10 tane ilmeğim kalmış oldu. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum ki delik oluşmasın. Bunu o yüzden ısrarla söylüyorum. Şimdi devam ediyorum. Buradaki 11 ilmeğimin de baştaki 2 ilmeğini kesmeyeceğim. Buradaki ilmeğimle beraber keseceğim. Dolayısıyla bunu ve yanındaki ilmeği kestimde kenarda 10 tane ilmeğim kalmış oluyor. İkisini bir kestim. Örgümü çeviriyorum. Ortadaki ilmeklerimi ördüm. Şu bir ilmeğim kalıyor. Çünkü onu artık kesmede kullanıyorum. Şu an kenarda şu ilmeğimi saymıyorum tabi. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim var. Bu ilmeğim ve 10 ilmeğimden bir tanesini alıyorum. Kesme yapıyorum. Kenarda 9 tane ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Örüyorum ortadaki ilmeklerimi. Bu şekilde kenarlardan bir tane ala ala keseceğiz. Ta ki 4 tane ilmeğimiz kalana kadar. Sonra o kalan 4 ilmeğimizi de 2 alıp keseceğiz. Yaka çalışmamızı tamamlamış olacağız. Yuvarlak görüntüyü tamamlamış olacağız daha doğrusu. İlerledim. Ortadaki ilmeklerimi örerek. Şimdi kenarda 9 ilmeğim var. Bir tane de ortadaki ilmeğim var. Bunu ve 9 ilmeğimden bir tanesini alıp kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine ortadaki ilmeklerimi örüyorum. İlerliyorum. Dediğim gibi bir tane ortadaki ilmek ve bir tane kenardaki ilmeğimi aldım. İkisini bir ördüm. Örgümü çevirdim. Yakam için kesmelerimi yapmaya devam ederek ördüm. Dediğim gibi ortadaki ilmeklerimden dediğim şu ilmeğimi kesme yaptım. İlmeğim ve kenardan bir ilmek alarak kesmeye devam ettim. Sağında ve solunda 4 tane ilmeğim kaldı. 4 ilmek bu taraftan. Örgümün diğer tarafında da şişimde 4 ilmek bu tarafta kaldı. Bu aşamadan sonra yine ortadaki yani şu kesme yaptığım ilmeğim ve kenardan 2 ilmek alıp keseceğim. Dolayısıyla 3 ilmeği bir alıp keseceğim. Son kalan 4 ilmeğimi de 2 alıp kesip bitireceğim. Şimdi bu kesme yaptığım ilmeğim yani ortadaki ilmeğim ve kenardaki 2 ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeği bir alıp kesmiş oluyorum. Örgümü çeviriyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. İlerledim. Buradan da kenardaki 4 ilmeğimden ikisini alıp keseceğim. Şu kesme yaptığım ilmeğim ve kenardaki 2 ilmeğimi aldım. 3 ilmeği birden örüp kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenarda 2 ilmeğim kaldı.
Ortadaki ilmeklerimi yine örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi de beraber alıp keseceğim. Sonra yine burada da aynı şekilde ilerledim. Kenardaki kalan 2 ilmeğimi de alıyorum. Şu ortadaki ilmeğimle beraber 3 ilmeğim oluyor. Üçünü bir kestim. Bu taraftaki kesmemi tamamlamış oldum. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Orada da kalan 2 ilmeğimi alacağım, keseceğim. Sonra yaka çalışmamıza bir bakalım. İlerledim. Ortadaki ilmeğim ve kenardaki kalan 2 ilmeğimi de 3 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Yuvarlak hattımızı tamamen ortaya çıkarmış olduk. Yakamızın görüntüsü bu şekilde oluyor. Şu an yakamda tam 72 tane ilmeğim var. 16 tane ilmek keseceğiz ve ilmek sayımızı 56'ya düşüreceğiz. Çünkü yakamızı şöyle geriye doğru kıvırdığımızda düzgün olması için, daha rahat kıvrılması için bu kesme işlemini yapacağız. Hemen burada ara ara kesmelerimizi yapacağız. 16 tane ilmek eksilteceğiz dediğim gibi. Baştan şu ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ördüm. Bir kesme yapıyorum. Haroşalarımıza devam ediyoruz tabi. 2 ilmek örüyorum. Bir kesme yapıyorum. İkinci kesmemi yapmış oldum. Üçüncü kesmemi yapmış oldum. Dördüncü kesme. Şimdi 56 ilmek kalacak şekilde kesmelerimizi yapalım. Kesmelerimi tamamladım. 16 adet ilmeğimi eksiltmiş oldum. Şu an şişimde 56 tane ilmeğim var. Başta 2 ördüm, bir kestim, 2 ördüm, bir kestim. Böyle ilerledim. Ortada bazı yerlerde 3 ördüm, bir kestim, 3 ördüm, bir kestim. Sonra yine 2 örüp bir kesmeye devam ettim ki orantılı bir kesme şekli olsun diye. Çünkü 16 ilmeğimi eksiltmemiz bu şekilde denk geliyor. Bunu da söylemek istedim. Şimdi kenar pat çalışmalarımız olacak. Bunun için şişimin sağında ve solunda, örgümün sağında ve solunda 8 adet ilmek artırma yapacağım. Nasıl ilmek artırma yapmak istiyorsanız o teknikle yapabilirsiniz. Ben örerek 8 ilmek artıracağım. Şişime örerek ilmeklerimi atacağım. Şu baştaki ilmeğimi klasik örüyorum. Ördüm ipi, çıkardım ilmeğimi, şişime takıyorum. Örerek artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle tekrar bakayım. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi artırmış oldum. Düz kenar çalışması yapacağım için baştaki 2 ilmeği düz kenar çalışması yaparken ne yapıyorduk? İlk 2 ilmeği düz olarak örüyorduk. Sonra kalan ilmekleri haroşa ya da düz nasıl istiyorsak o şekilde örüyorduk. Şimdi baştaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan ilmekleri haroşa olarak örüyorum şimdi. İlerledim haroşa örgümde. Burada da 8 tane ilmeğimi ön pat çalışması için örerek artıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artırmış oldum. Burada da kenar düz kenar çalışmam için ilk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 8 sağdan 8 soldan kenar pat çalışmam için artırmalar yaptığım için şu an şişimde 72 tane ilmeğim oldu. Bu 72 ilmeğimi 5 diş haroşa sırası öreceğim. Tabii 2-3 sıra ördükten sonra bir iyilik çalışacağız. Örgümün sonuna doğru ilerliyorum. Düz kenar çalışması yaptığımız için biliyorsunuz son 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum.
Haroşalarını arka yüzden düz örgü tekniğiyle ören arkadaşlar için söylüyorum. İpimizi öne alıyoruz. Sonra bu 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çeviriyorum. İpim arkada. İlk 2 ilmeği düz örgüyle örüyorum. Sonra bildiğimiz gibi haroşalarımızı çalışıyoruz. Şişimdeki var olan 72 ilmeğimi haroşa örgüyle örüp ilerliyorum. İlerliyorum örgümün sonuna doğru. Burada da ipim benden tarafta olacak. Son 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çeviriyorum. Örgüme başlarken ilk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Düz kenar çalışmamızı örerken tamamen bu teknikle yapıp ilerleyeceğiz. Haroşa örgülerime devam ediyorum. Çalışmam için artırdığım 8 ilmekten sonra 3 diş haroşa sırası ördüm. Yakamızı şöyle geriye doğru katladığımızı düşündüğümüzde, bu arada düzgün tarafı arkaya doğru katlayacağız. Bunu hesap edelim. Şöyle olacak görüntü. Baktığımda da 1, 2, 3 diş haroşa sırası çalışmış oldum. İlmek alış şeklimden dolayı ben örgümün arka yüzünde iliğimi açacağım. Sizler ilmek alış şeklinize göre istediğiniz tarafta iliğinizi açabilirsiniz. 3 diş haroşa sırası ördüğümü gördüm. Burada bir ilik çalışıyorum. İlk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ilmek haroşa. Baştaki 4 ilmeğimi örmüş oldum. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İliğimi çalışmış oldum. Şimdi haroşa örgülerime devam ediyorum. İlk çalışmamdan sonra 2 diş haroşa sırası daha ördüm. Toplamda 5 diş haroşa sırası çalışmış olduk. 8 ilmek artırma yapmıştık pat çalışmamız için. Oradan itibaren 5 diş haroşa sırası çalışmış olduk. Bu aşamada artık bebe yakamızı tamamlamış olduk. Bundan sonra roba kurulumuna başlayacağız. Sizler yelek ya da hırka yapmak istiyorsanız bu aşamaya kadar bebe yakamızın yapımı bu şekilde oluyor. Şu an şişimde 72 tane ilmeğim var. Başlayacağınız hırkanın veyahut yeleğin büyüklüğüne göre ara ara gizli artırmalar yaparak gerekli sayıya ulaşıyorsunuz. Sonra roba kurulumuna bu şekilde. Gayet güzel bir çalışma oldu. Bütün yapmak istediğiniz hırkalara, yeleklere uygulayabilirsiniz. Şöyle yaptığımda yakamız tamamlamış oldum. Bu aşamaya kadar elimden geldiğince bebe yaka çalışmasını anlatmaya çalıştım. Kolay bir çalışmaydı. Çok da güzel görünüyor. Yeleklerinizde, hırkalarınızda çalışabilirsiniz. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.